Yemleri yoğurdun mu? Evet. Ha bunlara yem verdin mi? Bunların da yemini ver. Ben de bunları koyayım, öyle üstüne koyayım. Önce bunların yemini verelim. Sonra koyalım. Abi bizi indirelim abi. Hani siz mi? Aldan eve girişim. Acaba var mı sütü? Tarihemiş abi arada. Yarasana sen buraya şöyle. Adım Fatih Danışmaz. Türkeli köyündenim. Eski adı Gugu'da. Kendimi bildim bileli. Babamın koyunu vardır. Babama da dedemden kalmadır yani. Ben çocukken babam bu işleri yapıyordu. Abilerimle bile yapıyordular. Ben de onların yanına sürekli takılırdım onlara. Yani bir merak yani bizde. Sevgi, hayvan sevgisi. Öyle biz de aşılandık yani. Bu koyun hastalığı dine bir hastalık var. Emin olun ki kimse bu eziyetini, bu cefasını, eziyete karşı kimse bunu karına sebep yapmaz. En çok bu mesleğe insanları getiren bu koyun hastalığıdır.
Sen bazen onu fazla karmamışsın biliyor musun? Tuzu. Tuzu çok. Onun için bazı noktalarını yemiyor. Şu koyunun yanında şu koyunun otladığı zaman ben ferahlanıyorum. Yani böyle onlar sanki yediği zaman ben yemiş kadar oluyorum. Onları doydukları zaman benim karnım doyduğu gibi oluyorum mesela. Bakarsın bir gün çok yağmur olur, çepel olur. Böyle koyundan şey dersin ya işte yağdı, sıcak yer vardı, evde oturmak bugün vardı işte koyuna. Bir de bakarsın ki koyun seni bir neşelendirmiş. O eziyetlerin hepsini unutmuşsun. O içine geçen bir hastalık seni bir lan gene buna bağımlı yapar yani. Ne yapalım? Şu köpeği görüyorsunuz. Hiçbirimiz buna demedi ki gel benim önümde otur. Gel beni uzan, sev. Şimdi kalk da sen bunlara bir şey de. Bunları sat. Yapılır mı? Diyorum ki ya koyunu satacağım. Koyunu satacağım gidiyorum koyunun içine. Koyun beni geliyor böyle çeviriyor. Her tarafıma sarılıyorlar. O zaman diyorum ya tanesine 50 milyar verseler de kimseye vermem. Bilmiyorum millet dışarıdan bakanlar bize nasıl bakıyorlar çobanlık dine. Yani daha alt seviyededir. Bakabilirler. Onlar da onların görüşleri yani. Ama bana göre çok kutsal bir meslek. Yapılacak bir şey. Abını döndür ana. Aa altı yana gidiyor abi. Karabaş Kurakçılık oyunun yanında abi. Arkası yukarı kapının O dibinde. değil. Değil mi? O sağ dediğin koyun değil ki. Bunu emzireceğiz şimdi. Bunun annesi geçen bir ara geberdi. Bakalım şimdi yani o koyunlardan idare ederek ömdürüyoruz yani. Hayata tutmaya çalışıyoruz. Yani ne kadar olmasa candır sonuçta. Ne kadar olmasa sevdiğimizdir yani. Sevmesek biz bu işi yapmayız. Yağmurda, çamurda bunun peşindeyiz sürekli. Yani millet şu an diyor kuzu ver, koyun ver. Ama şimdi zaman bak bu yağmurda ben sabah saat 5'te kalkmışım. Kimse benim şeyimi bilmiyor yani çektiğimi bilmiyor. Yağmuru bilmiyor. Bak içtimde şu an bak dizlerim komple ıslandı. Bak bu sabah koyun yağmurluğumu yırttık. Koyunu tuttum orada. Yani millet anlamıyor abi ama hani nasıl diyeyim yani millete çok kolay geliyor bir kuzu. Vermediğim zaman kötü oluyorum. Yine kötü olan ben. Versem kötü ben oluyorum. Dişi verdiğim zaman gelip başıma bela ediyor yine. Yani bundan dolayı abi Allah'ın kuluna kuzu vermiyorum. Onun için de bunu ben elimde bakmaya da razıyım yani. Gerekirse de çarşıdan süt alıp bakacağım. Ama koyunlardan idare etmeye çalışıyorum şu an. Al. Şey yapayım abi, o koyunu nasıl çıkaralım? Pencere camı. Tamam abi. Bu kışın hava şartları bayağı böyle karlı gitti. Yani çobanlar çok eziyet çekti yani. Ben kendim için konuşmuyorum yani. Kendi yerimi gördünüz siz. Kendi yerim uygun, düzgün. Saman olsun, yem olsun, yüksek maliyetlerden dolayı bunu hiçbir çoban arkadaşlarımız alıp da hayvanlarına yediremedi. Şu anki kuzunun diyelim, burada kaç tane koyun var? Burada 100 koyun var, 100 kuzu var. 100 kuzu emin olunca bu koyunun bu kışın giderini karşılamamıştır. Çünkü
samanın kilosu 5-6 lira. Burada koyun var ki günde 3 kilo saman yiyor. Bir karda kapandığı zaman hesap et ki bir hafta bu koyun kapansa, şu 100 koyun kapansa ne kadar saman yer. Yazın 1 kilo saman 1800 liraydı, 1700 liraydı. Şuradan geçen 5-6 ay zarfında saman oldu 6 lira. Şimdi o saman alınıp da hayvanın daha önüne koyulup da hayvanın ne kazanacağım bundan yani? Ablar yet. Şurada ortalıkta. Koyun bir taraftan çevirirsin bir tarafa gider. Bir taraftan çevirirsin bir tarafa gider. Zor meslek yani. Yazın diyelim 600-700 koyunu bir çoban bekleyebiliyor ama kışlalarda 100-150 koyunu diyelim köy arazilerinde 2 çoban bekliyor yani. Buralar sıkıntı haliyle lahana bahçeleri oluyor, aşlamalar oluyor, mandalinadır, armuttur, elmadır bu aşlamalar çobanların başına büyük sıkıntı. Köylülerin dikkatine burada dinleyen köylülerin aşlama teknikleri zaman onları sarmalarını rica ediyorum. Çünkü çobanların en büyük sıkıntısı şu anda aşlamalar. Fundukluğun ortasına tikiyorlar, açıkta bırakıyorlar. Haliyle hayvan da gelip yiyor, yedikten sonra çoban kötü oluyor. Ama onu muhafaza edeceksin, ne onu koyun yer ya da çoban kötü olur yani. Yani çoban bilmiyor, bilse emin olsa yedirmez onu yani. Haydi Torosçu. Haydi Torosçu. Bu Karadeniz'e özel bir Karadeniz dağ köpekleri geçiyor bunlar. Bize çok fazla işkenceler etti bu köpek. Yani yeri geldiği zaman başka yerlere giriyor, çıkaramıyoruz. Bağlı olduğu zaman çözemiyoruz. Çocuk olduğu zaman bağlayıp götüremiyoruz, bize hırlıyor. Ama Fatih abi yani nasıl olmuş bilmiyorum. Fatih abi çok seviyor, sayıyor. Fatih abi ona kızdığı zaman, bağırdığı zaman yani bir şey dediği zaman aynı çocuk gibi çocuğa bir laf dersinde yapar ya. Aynı öyle her şeyi yapıyor. Şimdi bu bizim yöremize has köpektir. Bu koyuna sabit hayvandır yani. Koyunun yanına yabancı hayvan, yabancı insan geldiği zaman ister istemez tepki verir yani. Tepkiye vermesi doğal. Çünkü çobanlar olmadığı zaman koyunu üstlenen, koyunun peşine giden hayvan bunlardır. Biz geceleri yattığımız zaman sabaha kadar yatıyoruz. Ne yapıyoruz? Köpeğe bırakıyoruz koyunu. Bu sabaha kadar koyunun başında dönüp dolanıyor. Bunu şimdi huylandığı, sinirlendiği nokta arkadaşlar ufak olduğu için bunlar hesaba gali almadığı için bunlara ne kendini bağlatıyor ne kendini çözdürüyor. Ama ben buna desem ki bugün şuradan kalk şuraya geç istediği için ben dediğimi harfiyen yerine getirir. Benim bundan başıma gelen bir olay var. İyi ki de geldiniz. Burada o olayı da çekiyorsunuz yani. Koyun şurada yatıyordu. Şu meşenin altında gece yatıyorduk. Şu evin sahibi var. Eski koyuncu. Yaşlı bir amca. 70-80 yaşlarında. Biz de şu yukarıda ev var. Orada kalıyoruz. Afgan çobanım var o zaman. Yeğenim var. Üçümüz beraber kalıyoruz. Aynı Ramazan koyunu dışarı vurup gidiyoruz ya Araklı'ya gidiyoruz iftarı yapmaya ya köye çıkıyoruz iftarı yapmaya. Köpeği burada bırakıyoruz. Bu mahalleden hiç yabancı ne insan ne yabancı bir hayvan ne bir şey hiç geçmiyor yani. Bu köpekte de zaten kalan o sinir oradan kalmıştır. Yani millete böyle hırlaması. Şu evin sahibi yaşlı amca. Ya siz gidiyorsunuz
sabaha kadar yatarsınız, köpek koyunu bekliyor, ses oluyor, köpek her tarafa koşar. Bir bakayım meşeden çıktı, oradan çıktı. Buralara kul geçmiyor, hiçbir canlı hayvan gelmiyor. Ondan sonra bizim göz alameti vardır. O göz alametinden kaynaklanan bir şey yani bunların şimdi bu köpeğin bu arkadaşlara hırlaması, dalması o amcanın yaptığı nazardandır. Ondan sonra o nazar bunda kaldı. Ondan sonra ne Afgan bunu bağlayabildi, ne yeğenim bağlayabildi, bir de abim var benim. Hiçbiri bağlayamıyor burada bunu. Sadece ben geliyorum. Şurada yatıyor koyun burada. Burada yatıyor. Dalıyor hepsine. Dalayır derken hırlayır yani. Ben geldim bağladım. Allah razı olsun. Bizim Yoncalı köyünün camisinin imamı var. Nefesi çok güzeldir. Aldım ona tuz okuttum. Getirdim onun yiyeceklerine kattım. Ondan sonra köpek düzeldi. Ondan sonra da o psikolojik rahatsızlık, o işte arkadaşlara hırlaması, dalması yani belirli bir zaman sinirlendiği zaman oradan kalmadır yani. Yoksa istediğin gibi malını, canını buna güvenebilirsin. Ya bunların ırkı şu anda tükenmek esnasında yani. Bu sonradan çıkan bir kangal köpekleri var. Kangal değiller işte şeysi yani, çakması yani. Onlar da karda, yağmurda hiçbir türlü hayvan mal için benim görüşüm yani. Bütün çoban arkadaşlarım da öyledir yani. Katkı sağlamaz. Ama bu yağmurda, karda, çamurda hiç ne yılar ne hiçbir şey der yani. Hayvanla devam eder. Sabaha kadar yağmurun altında, karın altında koyununu bırak bekler. Bizim buraların özel ırkı zaten bu köpektir yani. Bizim buraların yerli köpekleri, bizim buralara has köpekler, doğa şartlarına uygun köpekler bunlardır. Yaylalardan, bizim yaylalarda fırtına olur, rüzgar olur. O tip köpekler zaten yaylalarda bile hiçbir zaman çoban arkadaşlar hep ağlıyor yani, katkı veremiyor. Gece yatağını terk ediyor. Ama bu ne yatağını terk eder, ne sahibini terk eder, ne hayvanı terk eder. Ne kadar ulan ha bu kadar melek kimin hayvanı ettin iplik. Vurulmalık hale getirdim bunu. Bunun tek zaten haşere olduğu yer arabalara çok zıttır. Ama sen arabaya hariç. Gel, öpelim. Öp. Öp öp. Öp öp. Öp öp. Orijinal olan köpeklerin kuyruğunu çektin bunu zaten. Kuyruğu hiç inmez. Yuvarlak olur, tüylü olur. Kafa yapımı top gibi olur, böyle güzel olur. Ayakları kalın olur. Böyle arkada peçeleri var. Ön ayağındaki dirseklerinde buraların ırkına özel zaten bunlar. Normal kangal köpeklerinde bunları bulamazsın. Onlar sadece aynı şu değneği gördün, onların bacakları aynı böyle. Bunların en iyi köpeklerin zaten kafaları. Bir de şuralarında nişan olur. Beyaz nişan. Ayaklarında ve habrasında beyaz olan köpek buraların orijinal yerli köpekleridir. Uçacağız. Öp. Bak elimi ağzına alır, kesinlikle ısırmaz. Bak. Neden? Nazlıdır. Bunu kendim yetiştirmişim. Yavru olarak. Ha bu kadar. Bu çok rahatsız olmuştu. Bunu bir çocuk gibi baktığım vardır yani. Onun için bu bana düşkündür. Ben de buna düşkünüm. Taros. Ya normalde bunların kulaklarını da kesiyorlar da kulakları kesen hayvanın kulaklarına havalar yağdığı zaman su gidiyor. Saharlık oranı oluyor yani. Ben hiçbir arkadaşlara tavsiye etmiyorum yani kesmelerini. O kadar hayvana, hem benim görüşüm hayvana eziyet yani. Zaten bu hayvan duyacaksa öyle de duyar. Bunun doğal kişiliğinden oynamaya gerek yok yani. Allah'ın verdiği güzelliği niye bozasın? Bir çuval yem olmuş 320 lira. Bunları devlet tarafından daha destekli, bizim görüşümüz yani bu hayvancılığın bitmemesi için bunlar daha uygun bir şekilde hayvan bakıcılarına verilse, hayvancılara yardım olunsa, emin olun ki bu hayvancılık daha çok artış yapar. Dışarıdan hiçbir zaman dışarıya da bağımlı bir şekilde kalmayız. Yeni neslin bunu yapma oranı benim görüşüm sıfır. Çünkü devletin hiçbir
onları bu mesleğe çekecek şeysi yok. Arkadaşımız Ramazan Can. Bu arkadaş 22 yaşında. Koyun yapıyor bu arkadaş da. Bunun devlet güvencesi hiç yok. O 40 sene bu koyunun peşine koşacak. Sigortası yok, bir şeysi yok. Allah göstermesin. Yarın bir gün düştüğü bir zaman bu koyun daha ona getirip de verecek değil. Muhtaçlı oluyor. En büyük sıkıntı nedir? Mera. Bir ay kaldığın yerde, 40 gün kaldığın yerde 20-30 milyar para istiyorlar köylere. Bunların önüne devletin geçmelerini rica ediyoruz. Yazın tabii bizim koyunumuz yerli koyun. Bunun yaylalarda kurtlanma oranı çok. Sinek konuyor, kurtlanıyor. Buna da aşırı derecede ilaç gidiyor. İlacın da çok yüksek maliyette olduğu için gene ne olursa çobanlara oluyor. Atlamıyordu orada, duruyordu, yatıyordu. Yakal habraları, karalı, sigarası falan. Çoban arkadaşlar hep birçok kızlar çobandır dine uygun görmüyor. Ama emin olsunlar ki yani o dağdaki çoban, o şehirdeki salonda, sokakta boş, ayyaş gezenlerden 1000 kat daha iyidir. Mesela diyelim bu köy kaç haneli? Nereden baksan bu köy 300-400 haneli bir köy. Ama köyde toplasan 5 tane şenlik yok. Yaşlı amcalar yani genç bulamazsın köylerde. Eskiden öyle miydi? Eskiden bütün köy şenlikti. Ha bu yukarıdaki köy vardı. Buraya ben çocukluğumda çoban arkadaşlar geliyordu. Her o köye gelen çoban bir tane kız kaçırıyordu, o kışın oradan gidiyordu. Kendi abimden bildiğim için söylüyorum. Öyle bir de kürekteki süründürür öldürmez. Süründürür öldürmez. Çıkamadım bayırı, orağımda kesmez. Can bedenden çıkmadan o yardan umut kesilmez. Yardan umut kesilmez. Valla koyundan zaten kazandığım bir şey yok ki yani. Bugün bir çobana 5 lira maaş istiyor yani. 5 lira maaş isteyen çoban da ne kazancın olacak da 5 lira maaş vereceksin. Ha 5 lira bugünkü hayat koşullarında 5 lira para mı? Para değil. 5 bin lira alan yani evine ne alıp gideceksin? O da çobanlara, onu ben çok görmüyorum yani o maaş. Zaten şu anda bütün Afganlar da kendilerini beğenmişler. Bütün mark dolar diye yukarı gitti. Bizim maaşımız da yukarı gitsin. Ben Ramazan Can, Trabzon, Yomra ilçesinin Çamlıur köyündenim. Eski ismi Ağrı. 21-22 yaşındayım. 5 yaşından beri bu koyunun peşineyim. Aklım kesilip kapımızda koyunumuz var. Babamla, dedemle kalma bir yani damardır bu koyunun cinsi. Aynı cinsten yürümeye çalışıyoruz. Koyunumuzun cinsi Trabzon hakiki yerli koyunu diye geçiyor. Mesela çepni koyun değil, melez değil ama yuvarlak kuyruk mesela. Bunu şu anki reislerimiz, şu anki çoban arkadaşlarımız bunları fazla bakmıyor. Çünkü millet herkes paraya çevirdi koyun işini, çepni işine döndüler. Ama ben çepni koyunu kapıya koymam. Yani yapılacak bir şey değil ama yerli koyun için yani ırkını çıkarmamak lazım yerli koyunun elden. Şu an Trabzon'da yerli koyun olarak mesela yuvarlak kuyruk olarak çok sayılı mesela çok az sayıda bir mal kaldı yani. Bazı arkadaşlar da kaldı. Fazla kimse de yok yani bu koyundan. Çepni koyunun kuzusunun etinden bunun koyununun etinin arasında dağlar kadar fark var mesela. Onun kuzusunun eti ne kadar kuzu olursa olsun lastik gibi oluyor. Ama bu yerli koyunun 10 yaşındaki koyunu bile eti çok hafif pişiyor. Görünüş olarak da koyuna en azından baktığın zaman arkadan baktığın zaman en azından tipli görünür. Çepni koyuna baktığın zaman arkadan yani ineğe benzeyen bir hayvan cinsinden o da. Ben köyde bu sene fazla ot yediririz diye köyde bunun altına kalkamayız diye Fatih abiye rıza ettik. Abi dedim bu sene seninle geleyim. Senin kışlaların çok mesela. Bu sene de Allah razı olsun beni kırmadı yani bizi kırmadı. Bu sene geldik bunun yanına 11. aydan bile bileyiz.
Gel. Gel. Koyuna gidiyorum diyor, çobanım diye. Hepsi farklı bakıyor yani. Çobansın, senin ne işin olur orada burada. Ama çobanım tamam ama yani ne kadar olmasa ekmeğimin peşindeyim. Ben yani hırsızlık yapmıyorum, soytarılık yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. Ben burada alın terinden ekmeğimin peşinde gezmeye çalışıyorum yani. Ekmeğimin peşine gitmeye çalışıyorum. Yeri geliyor sabaha kadar yatmıyoruz. Yeri geliyor sabaha kadar oturuyoruz. Yağmurunda, çamurunda. Yeri geliyor mesela iftar, şu an oruçluyuz. Yani akşamdan yeri geliyor. Saat 7'lerde iftarımızı açamıyoruz. Ben yani severek yapıyorum bu mesleği. Yani bu küçük bir yani küçük de bir sevgi değil yani. Benim şu an içimde en büyük olan sevgi budur yani. Ben şu an buradan gitsem de yani izine de gitsem yani 3-4 günlere takılmaya da gitsem yani yine aklımda kalıyor. Sürekli arıyorum mesela Fatih abiler sürekli ihbarda oluyoruz zaten. Bu gittiği zaman beni arıyor. Ben gittiğim zaman bunu arıyorum. Gel. 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 Şimdi ben koyunun peşine gittiğim zaman mesela küçük yaşımdan beri İlkokula gittiğim zamanlardan okulu bırakıp kaçıyordum. Koyunun peşine gidiyordum. Liseye babam beni yolladı. Yine bırakıp koyunun peşine kaçıyordum. Babam beni sürekli okumak için o yana bir yana yolladı. Listeleri yolladı. Çok güzel listeleri yolladı. Ama ben okumayı tercih etmedim. Ben koyunu tercih ettim. Bu akşam iftara nereye Geçen sene yaz başı mesela Mayıs aylarıydı. Koyunu ahırları komladım. Babam uzunu bana dedi ki ben dedi Cuma'ya gideceğim. Cuma günüydü. Sen dedi koyuna git. Tamam dedim baba. Sen dedim Cuma'ya gidersin ben giderim. Gittim sonra sabah babam gitti yukarı koyunu çıkaracak. Komlardan koyun çıkacak. Babam komanın oraya çıktı. Bir koma koymuşuk o ara. 40-50 tane koyun koymuşuk. Bir de yeri koyun komple. Kuzu ayrı başka ahırlarda. Kısır da aynı. Ahırı ayağı açtı. Çok büyük bir malımızı telef oldu mesela geçen sene orada. Hatta televizyonlarda haberleri de çıktı. Koçumu yedi, 6-7 tane koyunumu yedi, 5-6 tane kuzumu yedi. Mesela ahırın önünde yani 40-50 koyunun içinde 2 tane koyunum kalmış ahırda, komda. Başka koyunlarımı bulamadım ilk kafadan. Sonradan koyunu çıkardım, ayağını açıp boğazlara dedim gideyim geçeyim oraya. Geçtim oraya çamın altında buldum koyunlarımı. Koyunlarımı arıyordum. Bir tane ayıda işte koyunu gördük. Ayı almış gidiyordu. Korkutma amaçlı kuru sıkılan ateş ettik. Yani o da onu bıraktık, yaralı aldık, zor bismillah ettik. Ama geçen seneki zamanda yani büyük bir olay atlattık öyle. Yani yaylada da bir ara yatıyorduk gece, saat 1 civarlarıydı. Gece işte bir ziller bir öttü. Babam bağırdı dedi, kalkın dedi, koyun kırıldı işte koyunun içine yani canavar girdi, yabani girmişti koyunun içine. Yani gece yataktan bir çıktık, yabani koyunun içine girmiş. Tabii ki de yani Allah'a şükürler olsun burun kanatmadı yani köpeğimiz sağlamdı. Yani 2 tane gelmiştiler, 2 tane de köpeğim vardı o aralar. İşte mal alamadan çıktı ama kimi koyunumun boynuzu kırıldı, tele takıldı. Kimisinin kulağında küpe vardı, küpe kulağını yırttı. Kimisinin ayağı kırıldı. Mesela bir tane kuzum vardı. Kuzumu mesela koyunlar yedi, yani öldü kuzu. Yani ha şimdi bir yem sual oldu. 300 lira. Adam ha şimdi kuzu istiyor. 200 liraya kuzu istiyor. Abi ha şimdi 200 liraya kuzu verilir mi? Biz bu koyunu mesela bu seneden bu kadar koyunu mesela 100 civarlarında bir koyundur bu. Bu seneden bunu çok aşırı mesela masraf oldu yani bize. Bir de kış ağır geçince ne oldu? Komple cepten yığıldı mesela bu. Yani zararda değil de hemen hemen kafa kafaya gitti sayalım. Ama inşallah yani beklentimiz kurbanda inşallah güzel bir para eder de bu sene kurbana mal sürmek var niyetimizde. Kurbana da mal sürdüğümüz zaman da inşallah da kendimizi düzeltiriz zaten. Zaten yem de almış başını gidiyor. Bakalım sonumuz ne olacak? Abi bir agak. Başka bir şey bulamadın da akreple uğraşıyoruz. Mesela arkadaşlarım şu ana kadar mesela bana bazı arkadaşlarım söylüyordu koyunun peşine gitme, boş ver koyunu, etme, gitme, çobansın sonuçta. Tamam çobanız ama mesela ben geçen bir sene babama söyledim, baba koyunu sat dedim, ben daha gitmem peşine, arkadaşlarıma uydum. Babam koyunu sattı, ben askere gittim.
geçen sene askerdeydim. Askerde babamı aradım ki baba dedim bak ben el işi yapamıyorum dedim git biraz koyun al. Yani yine bu mesleğe döndük mesela. Bu yeri geliyor yani bunun verdiği huzuru kimse veremiyor bize. Yeri geliyor çok güzel oluyor. Yeri geliyor mesela bunun peşine kara demlikle çay demliyoruz. Güzel günlerimiz oluyor. Eğlenceli günlerimiz oluyor. Ama yağmur oluyor, kar oluyor. Yani insan nefret ediyor bundan yani. Gerçekten nefret ediyor yani. Dese ki şu an yani mesela bazı insanlar diyor ki şu an yani bir müşteri bulsam bunu satacağım. Ama satamıyorsun. Ne yaparsan yap vazgeçemiyorsun yani bundan. Vazgeçilmiyor yani. Ben şu an çarşıda olsam ne, olmasam ne. Çarşıda yani şu an hiçbir şey yapamazsın ama burada öyle değil. Yani temiz havasından, huzurundan, koyunundan, yani sevgisinden, arkadaş muhabbetinden yani çok güzel. Hele çobanlar bir araya toplanıyoruz. Gırgırı, muhabbeti, çayı, şusu, busu. Zaman çok güzel geçiyor. Ama ben bunu yapmasam ben hangisini bir araya toplayabilirim? Bütün hep çoban arkadaşların hepsine selam gönderiyorum. Hepsine ayrı ayrı selamlarımı iletiyorum. Yayla zamanına da Allah'a şükür. Yayla zamanına da şurada bayramdan sonra nasipse gitmeyi düşünüyoruz. Hava şartları ne kadar şey verirse, el verirse. Bir 20 gün daha böyle çoban arkadaşların zor günü olur. Ondan sonra yayla sezonu başlıyor. Allah hayırlısından gidip gelmeleri nasip eylesin. Artık tek sınırlı kapının doğrudan ayağına başka bir zarar marar yok. Turnam başım darda benim.